Bu bölüm körelme başlığı altındaki ikinci ve son bölümümüz olacak. Geçmişte, yani atasözcüğünden geliyor bu. Geçmişte mevcut olan organ ya da oluşumların günümüzde bazı bireylerde ortaya çıkması ile ilgili bir durumdur. Örneğin burada bir atın daha önce de söylediğimiz gibi diğer parmakları zamanla körelmiş demiştik. Burada parmağın görülmesi bir atavizm örneği. Kuyruk sokumunda küçük bir kuyruk kalıntısı bazı bireylerde, yeni doğanlarda sonra düzelecek şekilde de görülebilmekte. Yine çok memeli atalarımızdan süt bezlerinin süt hattı boyunca ek meme başı görüntüsü olabiliyor ki %6 oranında görünen bir şey. Çok memesi olan atalarımızdan kalan bir kalıntıdır bu. Ayrıca çok doğum yapan çatal şeklinde rahimi olan memelilere ait bir görünüm. Bu normal bir insan rahimi. Bu çok doğum yapan memelinin rahimi. Yani bu rahimin içinde tek bir fetüs bulunmaktadır. Ama bazı insan rahimleri böyle çift baştır, çift ucu vardır. Bu yine bir çok doğum yapan memeli geçmişte bulunan atamızdan yine bir kalıntı olarak, bir atavizm örneği olarak bulunmaktadır ki normal nüfusunda %5'inde bunu görmekteyiz. Yine çok tipik bir körelmeye ait bir örnek de C vitaminidir. Normalde doğadaki birçok canlı C vitaminini vücudunda kendi üretir. Fakat insan ve insan öncesi dönemde çok sayıda C vitamini sahip meyvelerle biz bunu elde edebildiğimiz için vücudumuzda artık bunu üretim özelliği körelmiş bulunmaktadır. Yani vücudumuz artık bu üretimi gerçekleştirmez. Bu da zamanla genlerimizde de etki eder. Yani C vitamini üreten gen insan vücudunda mevcuttur. Fakat körelmeye nedeniyle mutasyonlara uğramıştır ve bu gen artık devre dışıdır. Mutasyonlarla körelmeye değinmek istiyorum ve bunu genler üzerinden anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi işlev gören organın ve genin görünümü. Bu da işlev görmeyen organ, yani köstebeğin gözü. Burada da farenin gözü örneği olsun. Zamanla bunlar çoğalacak, yeni nesiller oluşacak ve yeni nesillerde de tabii doğal olarak mutasyonlar gerçekleşecek. Hepsinde eşit oranda mutasyon gerçekleştiğini düşünelim. Fakat işlev gören organın gözleri görmesi gerektiği için gözün görmesini önleyen bir mutasyon sonraki nesillerde onun yaşamını kaybetmesine neden olacağı için bu mutasyonlar sonraki nesillere taşınmaz. Ama işlevsiz organa sahip bir canlıda gözün görüp görmemesi hiç fark etmez. Bu nedenle bu mutasyonlu genler de sonraki nesillere taşınır ve aslında işlevsel bir organın işlev görmeyen bir ortama girdiği anda zaman içerisinde yavaş yavaş bu organı oluşturan genler mutasyonları biriktire burada körelmeye neden olmaktadır. Tipik olarak körelmenin genetik nedeni budur. Körelme sadece bir canlının tamamıyla fonksiyonsuz bir organa sahip olması demek değildir. Körelme genellikle o organın başka amaçlarla kullanılmasını da sağlamaktadır. Örneğin bir deve kuşunun kanadı zamanla körelerek devre dışı kalır ve onun uçmasını sağlamaz. Ancak onun koşarken dengede kalmasını, rakiplerine karşı tehdit oluşturmasını, dişiye kur yapmasını ya da rakip erkeklerle kavga etmesini, yavrularına kol kanat gerip gölge oluşturması gibi işlere de yarayabilir. Sonuçta körelme illaki işe yaramayan bir durum anlamına gelmez. Fakat bu bir zamanlar bu kanadın da yine uçmak amacıyla olduğunu da bize gösteren bir bulgudur. Son olarak körelmenin tipik bir örneği olan dodo kuşundan bahsedeceğim. Ada kuşları genellikle uçmayı zamanla unuturlar. Uçma özelliklerini kaybederler. Aynı deminki deve kuşu örneğinde olduğu gibi kanatları körelir. Ve dodo kuşu 350 yıl önce Mauritius adasının sıradan bir canlısıydı. Fakat kanatları ile uçamayan bu kuşun adaya çıkan o dönemdeki gemiciler tarafından kolaylıkla yakalanıp avlanmasıyla nesli o dönemde tükenmiştir. Ama neslinin tükenmesinin temel nedeni uçamaması değildi. Dodo kuşunun bir tipik özelliği daha vardı. Korku hissi körelmişti. Yani yanına kadar yaklaşan avcılardan hiç kaçma ihtiyacı bile hissetmiyordu. Bu birçok adada yaşayan canlı için de geçerli bir durumdur. Bu nedenle adalarda yaşayan birçok canlı sadece korku hissinin, korku içgüdüsünün zamanla körelmiş olması nedeniyle avlanıp nesilleri sona ermiştir. Körelmenin böyle bir de hazin öyküsü bulunmaktadır.
Gördüğümüz gibi körelme vücut yapılarında, içgüdülerde, duyu organlarında ve tabii ki bunların sonucu olarak genlerde değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Bizi biz yapan şey sahip olduklarımız kadar aynı zamanda vazgeçebildiklerimizdir. Gördüğümüz gibi evrim de bu ilke üzerinden çalışıyor. Sağlıklı, mutlu, aydın günler diliyorum.